YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime. Nasılsınız? Değerli takipçilerim, İnşallah iyisinizdir. Bugün o kadar pratik, harika bir börek yapacağım. Gerçekten çok kolay, yapımı az malzemeyle. Hemen zamanınızı almak istemiyorum. Malzemelerimize başlayalım. 4 su bardağı 200 milimlik bardakla unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Burada aynı bardak ölçüsüyle 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1,5 bardak suyumuz var. Şöyle ortasına bir havuz açıyoruz. Unumuzun 1 bardak suyumuzu boşalttık. Az malzemeyle gerçekten bu böreği yapın. Gerçekten harika oluyor. Hemen 1,5 bardak suyumuzu döküyorum. Güzelce hamurumuzu yoğuracağım. Püf noktası hamurumuzu her zaman dediğim gibi uzun yoğurması. 4-5 dakika hamurumuzu güzelce yoğuracağım. Hamurumuzu 4-5 dakika bu şekilde yoğurdum. Bakın o kadar pürüzsüz bir hale geldi ki. Şöyle hemen her yerini toparlıyorum. Hemen bekletmeden çayımız oluncaya kadar şöyle. Şimdi her bir bezemizi 3 bezeye ayıracağım. On 12 tane beze yapacağım. Ceviz büyüklüğünde. Bezelerimi yaptım. Ceviz büyüklüğünde. Şöyle hemen hiç bekletmeden şöyle ununu çırpıyorum. Hepsini bu şekilde şöyle kahvaltılık tabak büyüklüğünde şöyle hızlıca açalım. Hafifçe unlayalım. On 12 tane hamurumu bu şekilde açtım. Şöyle hemen şöyle 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Hemen sıvı yağımızı şöyle bir tepsimizin içerisine bezelerimizi alıyorum. Her yerine sıvı yağ gelecek şekilde, kesinlikle kuru yeri kalmayacak.
O kadar kolay bir börek ki gerçekten. Çayınız oluncaya kadar şöyle bu tarafını da yağlayalım. Çayınız oluncaya kadar hazır olacak bir börek. Hepsini bu şekilde kesinlikle kuru yeri kalmayacak. Her yerini yağlayacağız. Hemen son bezemi de şöyle bir çay bardağı 100 milimlik bardak ölçüsüyle bir çay bardağı sıvı yağımız yeterli geliyor. Çok az kaldı. Onu da dökelim üzerine. Hemen temiz bir poşeti şöyle üzerine geçirelim. Üzerinin kesinlikle kurumaması gerekiyor. Şöyle kapatalım. Hemen iç harcımızı yapmaya geçelim. Hemen kıymamızı kavurmaya geçtim. Ben kıymalı yapacağım iç harcını. Kıymamız hafifçe rengini solduktan sonra hemen burada iri bir tane soğanım var. Benim kıymam birazcık yağlıymış. Yağ kullanmadım. Eğer kıymanız yağsızsa 2-3 yemek kaşığı yağ kullanabilirsiniz. Çok fazla yağ kullanmayın. İyice iç harcımızın pişmesi gerekiyor. Etimizle soğanımız güzelce kavrulsun. Hafifçe soğanımız öldükten sonra 3-4 adet yeşil biberimi de atıyorum içerisine. İyice kavuracağım. İç harcımızın güzelce pişmesi gerekiyor. İç harcımızı güzelce kavurdum. Burada pul biberim, tuzum, kimyonum, karabiberim var. Ölçüsünü kendi damak zevkinize göre atın. Ben yarım çay kaşığı tuzumu attım. Yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da kimyonumdan attım. Hemen baharatını atar atmaz altını kapatıyorum. Başka bir tabağa çevireceğim iç harcımı. Hemen çabuk soğuması gerekiyor. İç harcımız soğuya dursun. Hemen şu şekilde yanmaz kağıdımızı tepsimizin altına koyuyorum. Tepsimize göre kesiyorum. Şu şekilde karıştırıyoruz. Tekrardan açıyorum. Tepsimiz bak orta boy bir tepsi. Şöyle tezgahımıza alıyorum. Şimdi hemen 20 dakika hamurumuz dinlendi bu arada. 20 dakika dinlendirmeniz yeterli. Çok fazla dinlendirmeye de hiç gerek yok. Hemen şöyle açıyoruz. Şöyle altındaki bezelerimizden, en altından almaya gerek yok. Altındaki bezelerimizden
Şu şekilde bakın. Gerçekten çok kolay. Şu şekilde kağıdımızın ölçüsüne göre bak ne kadar güzel açıldığını. İncecik. İlk bezemizi bu şekilde açıyorum. Hemen şöyle tepsimize yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarını hemen buradaki yağlarından ara ara bak. Asla sizi yormayacak. Çok pratik. Gerçekten harika bir börek. Şöyle tepsimizin kenarlarına iç harcımızı koyacağımız için şöyle kenarlarını altı tane bezemi bu şekilde açacağım. Şöyle hafifçe tepside olan yağlarından bak, hamurumuzun inceliğini görüyorsunuz. Asla yırtılma yok. Kesinlikle şöyle hemen tepsimize 6 tane bezemi bu şekilde açacağım. Şöyle 6 tane bezemi bu şekilde açtım. Bakın kenarlarını şöyle elinizle şu şekilde yapın. Hamur o kadar güzel bir hamur ki bakın görüyorsunuz. Hemen 6 kat açtım. 12 tane bezem vardı. 6 katı tepsiye bıraktım. Hemen şöyle soğuyan iç harcımızı şöyle her yerine gelecek şekilde peynirli de yapabilirsiniz bu böreği. Patatesli de gerçekten harika olur. Biz bugün kıymalı tercih ettik. Ev halkı öyle istedi. Hemen üzerine rendelediğim kaşar peynirimi her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Hemen tekrardan bezemi alıyorum. Bak, hamurumu nasıl açıldığını sizlere göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz değerli takipçilerim. Sizi yormadan bakın, inanın incecik. Şöyle kapatıyorum. Çayınız oluncaya kadar beklemeden, dinlendirmeden gerçekten harika bir börek. Az malzeme ile şöyle altı tane bezemi de bu şekilde üzerine şöyle aynı işlemi yapacağım. Tekrardan 6 bezemi de bu şekilde hemen en son bezemi de şöyle ...10 dakikada bir tepsi börek gerçekten harika oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen üzerine şu tepsimizde kalan yağımızı da üzerine döküyoruz. Hiçbir şeyimizi israf etmiyoruz. Üzerine bir tane yumurta sarımızı
beyazını kullanmadım. Sadece sarısını sürüyorum. Yumurta sarımızı da sürdükten sonra böreğimizi şöyle dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra fırına vereceğim. Kesinlikle denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Harika bir lezzet. Bu arada fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza böreğimizi göndereceğim canlar. Altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Değerli takipçilerim, böreğimiz fırından çıktı. Çıtır çıtır. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten harika. Hemen bir dilim keselim. Doku testini yapalım. Kesinlikle muhteşem. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çıtır çıtır, gerçekten çayınız oluncaya kadar böreğiniz hazır. Görüyorsunuz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız, videolarıma beğeni atıp beni desteklerseniz beni çok sevindirirsiniz. Hepinizden ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.